Herkese merhaba. Bugün New York'ta 8. cadde üzerindeyim. Çok tanıdık bir karedeyim. Karşımda Madison Square Garden, Empire State binası 8. cadde üzerindeyim. Çok ikonik bir nokta ama bugün burada değil. Hudson Yards'ta bir yürüyüş yapacağım. Burası da Penn Station. Şimdi yürüyüşümüze beraber başlayalım. Hava 25 derece, gayet güzel. Güneşli. Bugün bir pazar günü New York'ta. Onun için insanlar dışarıda, havanın da güzel olması nedeniyle. Sol tarafındaki Penn Station, Amerika'nın en büyük tren istasyonu. Çok yoğun bir durak. Asıl ismi Pennsylvania Station. Onun kısaltılmış. Herkes Penn Station olarak burada söyler. Şimdi birazcık Manhattan'ın eski kısmından, eski yüzünden özellikle Empire State'i göstererek başlatmak istedim. Yeni yüzüne doğru bir geçiş yapacağız Hudson Yards'a. Daha önce yürüdüğüm bir rota değil. Şu anda ben de rastgele bir yürüyüş yapıyorum aslında sizinle, plansız olarak. Hudson Yards, Manhattan'ın batı yakasında bulunuyor. Özellikle 30-34. sokaklarıyla işte 10 ve 12. caddenin kesiştiği kısımlardan oluşan bir bölge. Bu kısım aslında çok uzun yıllar boyunca kullanılmayan işte tren depolama sahalarının bulunduğu bir lokasyondu. Bugün ise New York'un en büyük özel gayrimenkul projesine dönüşmüş durumda. Modern gökdelenler, işte lüks rezidanslar, alışveriş merkezleri, ofisler, yine plazalar, kültür merkezleri. Bir şehrin içinde şehir gibi çok büyük bir proje. Size New York'un bu kısmını da, bu yüzünü de göstermek istedim. Yani Hudson Yards tarafında da hani seversiniz sevmezsiniz. Ondan da birazcık bahsedeceğim. Biraz tartışılan bir bölge. Hem yapımı hem projelendirmesi, projesinin finansmanı, projenin kendisi bütünüyle tartışıldı. Ama bence önemli bir kısım, önemli bir alan ve göstermem gerektiğini, burada da bir yürüyüş yapmanın güzel olacağını düşündüm. Burada hep modernist tasarımlar göreceksiniz. Şimdi 9. caddeye geldik.
Daar moet je dus doorheen fietsen. Wat verder door en dan komt het bij Westfalen. Ja, dat ben ik zo. Ja, dus bij het water. Oké. Nee, dat is heel veel leuk. En we moeten met het werk dakterras gaan zitten en met een zwembad. Oh, chill. En gym. Birazcık bölgenin tarihinden de bahsetmek isterim. 1800'lerde burası Hudson Nehri kıyısında aslında demiryolu hatları ve yük depolama alanıydı. Ja, ik zie het best wel voor Şehrin aslında geri kalanı gelişirken Manhattan'ın bu alan biraz daha boş ve endüstriyel kaldı 2000'lerin başına kadar. 1930-1940'larda Hudson üzerindeki işte rıhtımlar New York'un en hareketli limanlarıydı. Ancak işte bu hava taşımacılığının başlaması, işte konteyner limanlarının New Jersey tarafına kaymasıyla bölge biraz terk edilmiş bir alana dönüştü. 2000 yılına gelindiğinde de buranın çok büyük bir fırsat olduğu görüldü. Yani batı yakasında böyle bir alan. Manhattan zaten her karışı çok değerli ve buranın değerlendirilmesi için böyle bir proje tasarlandı. Ve burayı yepyeni bir böyle bir semt, bir şehir, tamamen modernist bir projeyle kurulmasına karar verildi. Şimdi şöyle devam edelim ileriden. Zaten 10. caddeye çıktığımız zaman başlıyor olacak Hudson Yards projesi. 2012-2019 arasında böyle aşamalı olarak inşa ediliyor ama aslında 2019'da resmi açılışı yapılıyor buranın. Çok yeni yani. Projenin maliyeti yaklaşık 25 milyar dolar. Ve Amerika Birleşik Devletleri tarihinin en büyük özel gayrimenkul geliştirme projesi burası. Şimdi tam girince daha çok değiniriz. between work. Evet, 10. caddeye geldik. Ben böyle modernist yapıları da seviyorum. Tabii New York'ta hemen hemen her türlü mimari yapıyı, yani çok zengin bir mimari çeşitlilik var burada. İşte Beaux-Arts'tan İtalyanete, Fransız, İtalyan, Barok Revival'dan Art Deco'ya birçok farklı tarz tasarımı bulmak mümkün. İşte gotik, neogotik, Rönesans, neo-Rönesans. Onların hepsinin arasından yine modernist yapılar, postmodernist. Böyle projelerde, yani böyle yerlerde yürümek de bana aslında keyif veriyor. New York ruhu mu? Bence hayır ama başka bir şey bu da. Bence bazen insanın böyle yine
böyle bir dokuda da yürümek hoşuna gidiyor. Şimdi 11. caddeye geldik. Buradan sola dönüp içine gireceğim. Toplamda 16 gökdelenden oluşuyor burası. Proje. En meşhur yapı şu karşımda duran The Westel. Bal peteğini andıran bir mimarisi var. Bu da tartışılan bir bina. Burası işte 154 merdivenlik böyle bal peteğini andıran dev bir yapı. Bence çok güzel bir tasarım. Ama çok iddialıydı. Yani yapıldığı dönemde işte burası bu arada bir seyir platformu gibi tasarlanıyor. Bir sanat eseri, aslında bir şey yok bunda. Yani sadece bir yapı. İnsanlar seyir terası olarak kullanıyor. İçinde yürüyor, geziyor, oturuyor. Evet, şuradan şöyle göstereyim. Hemen arkasında da yine inanılmaz bir gökdelen daha yükseliyor. Bura ilk tasarlandığında bu yapı işte New York'un Eyfel Kulesi olacak iddiasıyla tasarlandı. Ve şehrin en tartışmalı yapılarından biri haline geldi. Bilmiyorum, ne düşünüyorsunuz? Şu arkadaki yapıda The Shed. Bu da açılır kapanır çatısıyla dünyada eşsiz bir kültür merkezi. Müthiş bir bina. Onu da bu taraftan göstereyim size. Bunun işte sahnesi ve duvarları hareket edebiliyor. Konserler, sergiler, tiyatrolar. Buranın amacı da işte buranın sadece böyle gökdelenlerle, rezidans ve binalarla anılmaması, aynı zamanda kültür sanat aktivitelerinin olduğu bir yaşam merkezi haline de getirmek. Şimdi burası tabii tartışılıyor dedik. Böyle modernist dokunuşları seversiniz, böyle şeyleri sevmezsiniz. O ayrı bir şey ama burası New York'un modernleşme adımlarının en büyük sembolü. Ruhunu oluşturuyor. İşte orada aslında bu yeni yapılar, mahalleler inşa edilirken, şehir büyürken geçmişin ruhu kayboluyor mu? New York'ta gentrification en büyük sorunlardan biri. Ama burası zaten hali hazırda eskiden boş ve terk edilmiş bir noktada olduğu için bence böyle bir dönüşüm burası için güzel oldu. Burası aynı zamanda tabii eskiden tren yük depolarının olduğu için onların üzerine konulan çok devasa büyüklükte, yani inanamayacağınız büyüklükte
platformların üzerine inşa edilmiş bir yapı ve bu nedenle de bir mühendislik harikası bir proje. Bunun detaylarını araştırabilirsiniz. Sanıyorum burayla ilgili belgeseller de var, o mega projeler belgesellerinde. Çok inanılmaz detaylar var. Yani insan gücünün, teknolojinin nerelere ulaştığını gösteren çok önemli bir mega proje. Özellikle bu alanla ilgili arkadaşlar varsa yani burada yürürken o kadar böyle şeyi hissediyorsunuz ki çok güç, yani nasıl yapılmış gerçekten çok hayret ve şaşkınlık verici. Buranın finansmanından bahsetmiştim. Bir tartışmalı bir konu çünkü bu, onu da söyleyeyim. Buranın finansmanında bu işte EB-5 denilen bir Green Card vize türü, yatırımcı vizesi, Green Card verilen bir şeyle bayağı bir oradan yatırımcı toplayarak finansmanın bir kısmı oradan sağlandı. O da çok tartışıldı. Şimdi şuradan Hudson Nehri'ne doğru gidip orada videomuzu kapatalım. Burada Google, Facebook, yani şimdiki adıyla Meta, Warner Bros. Discovery, KKR gibi büyük şirketlerin ofisleri var. Önemli teknoloji şirketlerinin. Yani şimdi bakın, burası mesela bir tren hattı. Eski bir tren rayının üzerinden yürüyoruz şu anda. Yani bir zamanlar yük trenlerin geçtiği için kimsenin uğramadığı bu hattın üzerinde bugün milyonlarca turist yürüyüş yapıyor. Multimilyar dolarlık, trilyon dolarlık şirketlerin ofisleri var, alışveriş merkezleri var. Burası çok önemli bir, ilk inşa edildiği dönemde 1930'lar olması lazım. Bir yük treni hattı, yük treni taşıma hattı. Şu tarafın manzarasını da göstermek istiyorum. Çok güzel manzaralar. Bu kısımla alakalı şey benzetmesi de var. İşte Manhattan'ın Disneyland versiyonu. Çok güzel bir yürüyüş oldu. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Çok geldiğim, çok aşina olduğum bir bölge değil. Eğer ki atladığım bir nokta varsa yorumlarda katkıda bulunabilirsiniz her zaman. Çok değerli yorumlarınız. Şimdi şu yük gemilerinin orada hem o kısmı hem demir hem de bu arkamızdaki müthiş projeyi, devasa projeyi çekerek bitirelim videomuzu.
It looks like that, right? Şu an yine aslında yürüdüğümüz yerde bakın eski tren rayları. Hemen şurada da görüyorsunuz. Çok ilginç bir hissiyat tabii. Bence New York böyle bir şey zaten. Yani çok farklı katmandan oluşuyor. Ve bence bütün bu kimlikleri çok güzel de taşıyor. Ya bugün Soho'ya gittiğiniz zaman da oradaki binaların aslında zamanında bugün multimilyonluk loft daireler, evler ama zamanında oralarda fabrika depolarıydı. Yine Brooklyn'e gittiğinizde aynı şeyler. Çok hızlı ve ciddi bir burada modernleşme, gentrification var. Mahallelerin kültürleri, kökenleri değişiyor. Bu da onun en böyle keskin örneklerinden birisi ama bence dediğim gibi doğru bir proje. Evet. Şöyle bir kez daha bu açıdan da göstereyim size. So I got Çok güzel bir yürüyüş oldu. Buraya kadar bana eşlik ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.